Motosiklet birçok kişinin hayali olsa da aslında herkesin yaşam tarzına ve karakterine uygun bir araç değildir. Şimdi kimler motosiklete binmeli, kimler motosikleti tercih etmemeli? Bununla ilgili küçük size video hazırladım arkadaşlar. İyi seyirler. Kimler motosiklet almalı? Trafikte zaman kaybetmek istemeyenler, büyük şehirlerde yaşıyor ve her gün saatlerini trafikte harcamaktan bıkmış kişiler için motosiklet harika bir çözümdür. Ekonomik bir ulaşım arayanlar, otomobile kıyasla hem yakıt tüketimi hem de vergi, bakım ve sigorta masrafları çok daha düşük. Bütçesini korumak isteyenler tercih edebilir. Park yeri stresi yaşamak istemeyenler, gittiği her yerde arabayı nereye park edeceğim düşüncesinden kurtulmak isteyenler için idealdir. Sürüşü bir tutku olarak görenler, yolla bütünleşmeyi seven, rüzgarı hissetmekten ve mekanik bir aleti kontrol etmekten keyif alan, özgür ruhlu kişiler tercih etmelidir. Dikkatli ve refleksleri kuvvetli olanlar, trafiği okuyabilen, savunmacı sürüş tekniklerini benimseyebilecek yapıdaki kişiler motosiklet kullanmalıdır. Yani trafikte defansif sürüş yapan insanlar tercih etmelidir. Kimler tercih etmemelidir? Kimler motosiklet almamalı? Tehlikelerini ve ciddiyetini kavrayamayıp sadece şekil yapmak veya sosyal medyada paylaşım yapmak için almak isteyenler kesinlikle uzak durmalıdır. Agresif, fevri ve sabırsız kişiler, trafikte çabuk sinirlenen, diğer sürücülerle inatlaşan, riskli hareketler yapmaya meyilli kişiler için motosiklet ölümcül bir hata olabilir. Güvenlik ekipmanlarına üşenenler, bakkala kadar gidiyorum, kaska monta gerek yok diyenler, motosiklette kaporta sürücünün kendisidir. Tam korumalı giyinmeyi bir yaşam tarzı haline getiremeyecek kişiler almamalıdır. Sık sık kalabalık seyahat eden aileler, kalabalık yük taşıyan kişiler, çocuklarını okula bırakanlar için sorun olabilir. Konfor alanını terk edemeyen, her türlü hava koşulunda kışın üşümekten, yaz sıcağında korumalı montun içinde terlemekten şikayet eden kişiler motosikletin zorluklarına katlanamazlar. Motosiklet bir ulaşım aracı değil, bir yaşam tarzıdır. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün haftanın ilk günü pazartesi. Şimdi bugün bir konuya değinmek istiyorum. Bu motosiklet konusu. Şimdi önümüz yaz. Herkes hayali olan motosikleti ya aldı, ya bekliyor, ya CC'yi yükseltmek istiyor. Ya hiç daha bu sene, şimdiye kadar cesaret edemedim, bu sene mutlaka alacağım diyor. Ama bazı şeyleri anlatmak lazım, bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Şimdi motosikleti kimler almalı? Motosiklet kimlere göre bir enstrüman? Motosikleti hayatına kimler dahil etmeli? Bununla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Öncelikle büyük şehir. Büyük şehirde yaşayan insanlar. 4 kişilik arabasıyla her gün tek kişi 4 koltuk, 4 lastik taşıyan ve işine gelip giden, günde 3 saati yolda geçen insanlar motosiklet tercih etmeli. Bunu biliyorsunuz zaten yani. Evet, söylemesi kolay ama biz cesaret edemiyoruz. İşte bu trafikte motora mı binilir? Yağmuru var, çamuru var, kışı var, kar yağışı var. Motor çok tehlikeli diyenler olacaktır. Şimdi büyük şehirde ulaşım kaygısı olanlar, 4 kişilik arabasıyla her gün tek kişi 3 saat trafikte gezen arkadaşlar, motor en iyi tercih olacaktır bu kişiler için. İkincisi, ya şehirde işte otopark kaygısı diyelim. Yani otopark endişesi olmadan motora binmek isteyen insanlar. Abi ben motora sırf bu otopark için bile binilir yani. Sırf sadece tek başına bir nedendir. Otopark kaygısı olmadan motora biniyorsunuz, gidiyorsunuz. Nereye gidecekseniz, artık hangi resmi kuruma, işte okula, nereye, üniversiteye, nereye giderseniz gidin, motosikletinizi çok kolay bir şekilde park ediyorsunuz ve sırf bu tek başına bir nedendir arkadaşlar. Bunlar motosikleti tercih etmeliler. Hani kimler tercih etmemeli? Abi buna en şeyinde söyleyecek olacak, yani kalabalık aileler ve başka alternatifi olmayan insanlar. Ya adamın 2 tane 3 tane çocuğu vardır. Okula, kursa götürecektir. Bunlar motosiklet tercih etmesinler. Çünkü 2 çocukla 3 çocukla motosiklete binmesini önermem. Onun yerine ucuz yollu bir araba daha iyi iş yapacaktır. Bu kişiler, kalabalık aileler, kalabalık seyahat edenler, motosiklete sığmayacak insanlar motosiklet tercih etmesinler. Bunun dışında kaporta
kendiniz diyenler, motosiklette ekipmanı pahalı görenler, kaportayı kendi eti olarak, kendi bedeni olarak gören insanlar. Ben yağmurdan korkuyorum, yağmurda ıslanıyorum, rüzgarda üşüyorum, güneş çıkınca da yanıyorum diyenler motosikleti tercih etmesinler. Motosiklet onlara göre hiç değil. Trafikte sabırsız olan insanlar, sinirlerini kontrol edemeyen insanlar. Şöyle bir son 5 yıl şeyinize bakın. Geçmişinizi bir kontrol edin. Yani ne kadar kazaya karıştınız mı? Bunların kaçında siz suçlusunuz son 5 yıldır, 10 yıldır? Yani birine çarptınız mı? Bir yere çarptınız mı? Ya nasıl çarptım? İşte arabayı kaydırdınız mı? Yoksa gelip size mi çarptılar? Bunlar, yani bu tür şeyler önemli. Çünkü eğer sen arabayı bile sürmeyi bilmiyorsan bunu hiç süremezsin yani. Bu sana göre hiç değil. Sen önce araba sürmeyi öğreneceksin ki bunu öyle şey yapacaksın. Sen yani dört tekeri sağlam şeyi bilmiyorsun. Sağlam yere basan dört tekerli aleti kullanamıyorsun. İki tekerli bir şeyde kendine diyorsun ki ben bunu sürerim, hallederim falan. Yani öyle trafik siciliniz iyi değilse, böyle ehliyet siciliniz iyi değilse, işte ehliyetinizi polise vermişseniz daha önce, bu insanlar düşünmeli yani ya bu bana göre değil, ben arabayı bile süremiyorum, bunu süremem, şey yapabilirsiniz diye düşünün derim. Çünkü yani şu da var, mesela ben çok arkadaşımın motosiklet kariyerinin başlamadan bittiğini gördüm. Genelde alınır, biraz bilinir yani binersin bir süre, motosikletle binersin, kask takmazsın, eldiven, mont giymezsin, böyle kafana göre takılırsın. Ondan sonra bir kaza yaparsın, düşersin, yerlerde sürünürsün. Yerlerde süründükten sonra o motor hasar alır, sen hasar alırsın, kolun bacağın kırılır. Ondan sonra o motor evin garajına, hurdalığına, bodruma, bir yerlere, arkadaşının bodrumuna atılır, orada bırakılır. Ve senin motor kariyerin başlamadan bitmiş olur. Bu insanlara göre de değil motor. Özellikle gençler arasında sosyal medyada işte çekim yapmak, sosyal medyada hava atmak, böyle havalı görünmek, sırf görüntüsü için. Yani ben havalıyım, havalı görünmek istiyorum. Sırf bunun için alıyorsanız almayın. Onlar da genelde hüsranla biter. Çok yazık oluyor. Yani gençler çok tecrübeleri de yok böyle trafikte. Gidiyorlar, alıyorlar motorlarını. Abi bir iki tamam çok dikkatliyim falan diyor. Sonra gaza geliyorlar. Arkadaşlar ortamı içerisinde özellikle sürü psikolojisi çok gaza getirir. Böyle 3-4 kişi bir araya geldi mi böyle gazlar açılmaya başlar. İşte hizaları alınır. Işıkta böyle birbirine bakmalar, kesmeler, Meksika açmazları başlar. Sonu da böyle, yani özellikle şeyde çok motor kullanılan yerlerde gençler, yani gençlerin kazaları, bir de dikkat de etmiyorlar. Çok ekipman da tercih etmiyorlar. Kötü oluyor yani gençlerin bu şekilde. Ya bunlar üzücü şeyler oluyor. Bu arkadaşlar kesinlikle motor tercih etmemeliler. Bunun dışında kimler tercih etmeli? Onlara gelelim. Arkadaşlar motoru kimler tercih etmeli? Sanayi sevmeyen insanlar, usta sevmeyen insanlar, sanayide düdüklenmekten bıkmış insanlar motor tercih etmeli. Arabanın masraflarını karşılayamayan, ya bu araba yine arıza çıkardı, şu kadar verdim, bu araba beni bitirdi diyenler zararı kabul edip motora geçmeli. Onun dışında doğayı seven insanlar, böyle güneşi, rüzgarı, bahar kokusunu seven insanlar, böyle anlık bir yerlere girerim, bir saniyede işte şuraya giderim, hemen azıcık inerim, nefes alırım, motoru istediğim yere çekebilirim, park sorunu aramam diyen insanlar motor tercih etmeli. Motor birinci tercihleri olabilir. Özgür ruhlu insanlar, motoru bir tutku olarak gören insanlar tercih etmeli.
45 yaşındayım. İşte 15 yaşlar desen yani herhalde 15 yaşından bu yana desen 30 yıllık motosiklet kullanıcısıyım. Ara ara bu sürelerde motorum oldu ya da bindim. Ama son 8-10 yıldır sürekli motorum var ve sürekli aktif şekilde motor kullanıyorum. Son 3 yıldır, son 4 yıldır sürekli neredeyse hiç araç kullanmıyorum. Yani arabam da oldu bu süreler içerisinde ama kullanmıyorum artık. Bu sürelerde hep son 4-5 yıldır motoru tercih ediyorum. Dediğim gibi kimler tercih etmeli konusunda işte düşük yakıtları var, düşük vergileri var, düşük bakım aralıkları var. Bütçesine dikkat edenler tercih etmeli. Bütçe sıkıntısı olanlar tercih etmeli diyeyim yani. Ya utanan insanlar mesela kimisi utanıyor arkadaşlar böyle memleketinde ya beni motorla görmesinler falan, bisiklete beni binerken kimse görmesin falan diyen insanlar var. Ya ben memleketimde bisiklete binemiyorum. Ha, motor için demeyeyim ama bisiklete ben utanıyorum diyenler falan oluyor böyle. Niye utanıyorlarsa bunlar tercih etmesinler. Bunlar çünkü daha kişilikleri oturmamış, şey olmamış, egoları var. Egoları olan insanlar, egoları oldukları için de şey yapmasınlar. Onlar tercih etmesinler motoru. Yani motoru bir yaşam tarzı olarak kabul eden insanlar tercih etsinler. Motosiklet bir yaşam tarzı. Bir yaşam tarzı olarak kabul ediyorsan tercih etmelisin motoru. Hani yoksa sadece ben işte trafikten kurtulayım diye de alırsın ama yani şoförlüğün iyi değildir, kaza yaparsın, bu insanlar tercih etmemeli. Dediğim gibi bak, trafik sicilinizi bir kontrol edin, ehliyetinize bakın. Ehliyetinizi hiç verdiniz mi? İşte kaç kere bir kaza yaşadınız hayatınızda, kaçı sizin hatanızdı? Atıyorum %80 hatayla son 5 yılda 2 kere 3 kere kaza yaptıysan sen kesinlikle tercih etme bunu. Bununla muhtemelen 5 kere 10 kere kaza yapacaksın. Bu tür insanlar motosikleti tercih etmesinler. Trafikte dedik işte sabırsız insanlar, işte medya için, havalı görünmek için, özellikle gençlerde oluyor bu. Bu arkadaşlar tercih etmesinler. İşte ekipman almayı gözünde büyüten, ekipman almayı böyle bir sanki gereksiz bir şeymiş gibi gören insanlar, kaporta kendinsin diyen insanlar, bu kışta bu trafikte motora binilir mi diyen insanlar, bunlar kesinlikle almasın, onlara göre değil. Onlar arabalarıyla devam edecekler, otomobilleriyle gidecekler arkadaşlar her yere. Şöyle bir yükseklere çıktım ama ben de bilmiyorum nereye geldim. Yolda bitti. Ha, yol bitti burada. Neyse, bu tür insanlar dedik motosikletten uzak durmalı. İşte bütçe arayan, zamandan kazanmak isteyen, bütçeden kazanmak isteyen, park yerinden kazanmak isteyen insanlar tercih etmeli dedik motosiklete. Yani siz de alıp böyle sonra bir kaza geçirip sakatlanıp evinizin bodruma atma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Yani ben tabii ki bir olasılık vermeyeyim bununla ilgili ama hani benim tahminimde yani en az 10 kişiden 2 kişi falan, 3 kişi falan böyle oluyor. Yani bir motor alıyorlar. Ondan sonra abi ne oldu? Abi sorma, kaza yaptım ya. Motor ne oldu abi? Motor kullanılamayacak durumda. Ben de kalkamayacak durumdayım. Şanslıymış yani, ölmemiş ama yürüyemiyor. Kolu bacağı kırılmış, sakat kalmış falan. Ha, gerek yok yani, siz otomobilinize binin, boş verin. Motor öyle herkesin harcı değil. Şu an hava sıcaklığı şuradan görünüyor mu? 5 derece. Ya ben 5 derecede motora binersem donarım, üşürüm diyenler, siz bak, size göre hiç değil. Soğuktan sıcaktan korkanlar, trafikte sabırsız olanlar. Bunlar motosiklete
uzak dursunlar abi. Motosiklet almayın. Ha şöyle diyebilirsin, ya ne olacak, bir 50 cc alırım. İşimi görür. Evet görür, alırsın yani. Onda bir şey yok. Ben de 50 cc ile başladım. İhtiyaçlarım doğrultusunda kullanıyorum. Yani ihtiyaçlarım doğrultusunda cc'yi büyütüyorum. Ben zevkime göre cc büyütmüyorum arkadaşlar. Yani hani bir 100'lük motor aldım, abi bir 500'lük motor alayım demiyorum. 100'lük motordan 250'ye geçiyorum. İşte 250'likten 300'e, 400'e geçiyor. O şekilde kademe kademe, aşama aşama gitmeyi ben tercih ediyorum. Yani yaşam tarzı olarak kabul ediyorsanız kullanın derim. Hevesle falan almayın. Yani ihtiyaç doğrultusunda alın motoru. Genelde hevesle alanlar yani şey de olabiliyor, dediğim gibi kaza yapıyorlar, düşüyorlar ya da trafiğe dikkat etmiyorlar. Sonra trafiği suçluyorlar. Diyorlar ki ya bu trafikte motora binmek benim hatamdı falan diyorlar. Aslında öyle değil yani. Trafiği iyi çözümleyemeyen insanlar motora binmesin. Önündeki aracın ne yapacağını kestiremeyen insanlar motora binmesin. Ya ben ne yapayım? Önümdeki araba fren yapınca ben de ona çarptım diyeceksen motora binme. Çünkü muhtemelen diyeceksin böyle bir şey. Evet arkadaşlar, mutlaka sizin de çevrenizde vardır. Şunu diyen adam mutlaka vardır. Mesela iş yerinizde, çevrenizde hatırlayın, mesela tam motordan iniyorsunuz ya da motora biniyorsunuz, adam gelir şöyle derse: ya hava soğuk değil mi ya? Yağmur da yağacak falan. Siz böyle bakarsınız adama, ya arkadaş ben etkilenmem yağmurdan ya da soğuktan. Etkilenmiyorum. Benim böyle kıyafetim var, yağmurluğum var. Üşümüyorum ben böyle iyiyim falan dersin ama o adam hiç yılmaz böyle. O adam yine gelir, her gördüğü yerde sana yine aynısını söyler. Ya bugün hava çok sıcak değil mi ya? Çok yağmur da yağacak, havalar da yağışlı gidiyor falan. Ya onun altında şu var, ya sen motora biniyorsun, ben arabaya bin. Lan oğlum, benim de arabam var lan. Sattım ben, BYD vardı ya. BYD'nin hibrit arabasından almıştım, sattım ben. Başka bir şey gördüm, başka bir yatırım fırsatı gördüm, sattım. Motorum olduğu için sattım. Motorum olmasaydı o arabayı satmaya cesaret edemeyecektim mesela. Çünkü ulaşım bizim millette çok önemli yani. Bir de herhalde Amerikalılarda falan önemli. Ama Hollandalılarda hiç önemli değil. Onlar bisiklete biniyor. Ha bir konu da şu arkadaşlar, mesela bisiklete binen adama ben motosikleti önermem. Aktif bisiklete biniyorsan, işe bisikletle gelip gidiyorsan, yani gün içerisinde bisiklet senin bir şeyinse, yaşamda kullanıyorsan, ulaşımda kullanıyorsan, ben o adama kesinlikle motosiklet önermem. Niye? Ya şimdi bu adam motosiklete binerse alışır abi. Sonra bisiklete bir daha binmeyebilir. Bende de oldu o. Ben yani bir ara böyle bisiklet sporu olsun diye bisiklete yüklendim. Çok iyi bir bisikletim olmadığı için de onu da suçluyorum yani. İyi bir bisikletim olsaydı o şekilde devam ederdim ama çok böyle süpersonik bir bisikletim olmadığı için bisiklet hayatım kısa sürdü. Yani bisiklet çok sağlıklı arkadaşlar. Eğer bisiklete biniyorsanız motoru tercih etmeyin. Tembelleşirsiniz. Motosiklete binmeye başladığınız zaman bir daha muhtemelen istemeyeceksiniz. Bisiklete binmeyi istemeyebilirsiniz. Bisiklet böyle size çok yavaş, çok hantal bir alet gibi gelebilir. Öyle değil aslında. Binebildiğiniz kadar binin yani, öyle söyleyeyim. Böyle düz ayak yerlerse hatta bisiklet tercih edin yani. Düz bir şehirde yaşıyorsanız. Ben yani gerçekten bisiklete binen insanlara motosikleti önermem. Almadıysa da hiç almayın derim yani. Çok sağlıklı çünkü bisiklet. Motor sonuçta o kadar sağlıklı bir şey değil. Sonuçta biniyorsun üstüne, gidiyor. Bunun dışında tabii herkesin de son olarak motosiklet, bisiklet, araç tabii ki herkesin kendi tercihi arkadaşlar. Kimseye bir şey diyemeyiz. Herkesin kendi
seçimidir. Saygı duymak lazım. O adam öyle abi. O adam konfor alanını terk edemem ben diyor. Ben diyor binerim aracıma abi. Ben ne uğraşacağım sıcakla soğukla. Mis gibi biner giderim arabama diyor. O da öyle yani. Biz de bir zamanlar öyle değil miydik? Siz motor binen insanların da çoğu bir zamanlar öyleydi. Arabaya biniyordunuz. Belki motordan haberiniz oldu. Hani insanlar işte bir ya şöyle toparlayacak olursak işte tercih meselesi diyelim geçelim. Bütün bu anlattığım şeylerin en son kelimesi bu olsun arkadaşlar. Tercih meselesi. Tercih ediyorsun, biniyorsun abi yani bu kadar basit. Kimse de karışamaz. Benim tercihim arkadaşım, sen ne diyorsun yani? Ben böyle tercih etmişim. Böyle kullanıyorum. Evet arkadaşlar, motor tercih sebepleri ve tercih edilmeme sebeplerini kısaca anlattım. Yani az buz bir tecrübem yok bu konuda. Herkese saygımız var. Kim neye binerse binsin. İsterseniz ata binin. Yani imkanım olsa ben ata binerim mesela. Böyle atla bütün işimi halledebilecek olsam, her yere gidebilecek olacağımı bilsem inanın ata binerim yani, çekinmem yani. Hatta belki ileride alırım çiftliğe bir tane at. Sebepleri şöyle bir özetlemiş olduk. Umarım size faydası olmuştur. Yani bakarsınız, düşünürsünüz. Belki size bir oradaki bir kritik cümle, bir görüntü, bir bilgi size yön verir, fayda sağlar size diye bu videoyu hazırladım. Önümüz yaz. Önümüz yaz. Herkes şimdi kıpır kıpır böyle motorları görecek, heveslenecek. Hep ertelediği o motoru alma zamanım geldi diyecek. Artık diyecek benim de bir motorum olacak diyecek. Gidecek bir motor alacak. Yani size faydası olsun. İhtiyaçlarınız doğrultusunda alın. Yani 50 cc motor işini görüyorsa gidip de 250 cc alma yani. Yani ehliyetini alın. Ehliyetsiz binmeyin. Motorla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.